Herkese selamlar. Sesim geliyor mu acaba? Duyabiliyor musunuz beni? Yine bir canlı yayında uzun bir zaman sonra karşınızdayım. Bu sefer de yine olağanüstü bir gelişme var ve yine bu olağanüstü gelişme Venezuela'dan. Bir süre önce Caracas'taydım biliyorsunuz. Maduro'yla tarihi bir söyleşi yapmıştım. Ve o söyleşinde de belki de bugünlerin habercisiydi. Onları konuşmuştuk, sormuştum ne olduğunu, ne bittiğini. Ve bugün Venezuela siyasi tarihinin belki de 2002 yılından bu yana yani Chavez'li yıllardan bu yana en kritik, en önemli gününe uyandı. Sabahleyin saat 6'da başladı ve sabah bir dakika şunu hemen yayında paylaşayım. Arkadaşlar bol bol like edin. Siz de paylaşın sosyal medyanızdan. Şöyle hemen duyuralım ki biz bize şey yapmayalım, beğen yapmayalım. Son yılların en önemli gününü yaşıyor diyebilirim. Bugüne kadar bugünün geleceği belliydi ama bu kadar net geleceği hiç kimse tahmin etmemişti. Şu anda canlı yayında Venezuela'da bir darbeyi izliyoruz. Darbe girişimini izliyoruz. Bu darbe girişiminde başta Amerika Birleşik Devletleri destekliyor ve bunu da hiç öyle kıvırtmadan destekliyor. Yani biraz önce Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo bir açıklama yaptı ve zaten başkan olarak tanıdıkları Guaido'nun bu darbe girişimini desteklediğini söyledi. Neden şu anda Venezuela tarihinin en önemli gününü yaşıyor? Çünkü şu yüzden. Şu ana kadar son Ocak ayından bu yana işte 5 aydır neredeyse Venezuela'da iki ayrı devlet başkanı vardı. Birisi Maduro'ydu, seçilmiş bir devlet başkanı. Diğeri de Guaido'ydu. O da meclis başkanı oldu ve kendisini devlet başkanı olarak ilan etmişti. O ana kadar bir şey yoktu ama sonrasında işte Guaido'yu başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere çeşitli Avrupa Birliği ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri başkan olarak tanımışlardı. Maduro'yu da Türkiye dahil Rusya, işte diğer ülkeler başkanlığını kabul ediyordu. Bu sabah 6'da Guaido bir yayın yaptı. Arkasına bir grup askeri aldı ve dedi ki ey Venezuela halkı dışarı çıkın darbe yapıyoruz. Yani Maduro yönetimini bugün yıkıyoruz. 06.00'da şafak vakti bu açıklamayı yaptı. Uzun bir süre sessizlik oldu Venezuela'da, Caracas'ta ve bu sırada çok ilginç bir gelişme yaşandı ve Guaido uzun süredir yaklaşık 4-5 yıldır gözaltında ev hapsinde tutulan kendi partisinin genel başkanı Leopoldo López'in serbest bırakıldığını açıkladı. Nitekim birkaç saat önce yaptığı toplantıda da bizzat yanında López duruyordu, konuşma yapmıyordu ama kendisi de dışarıdaydı. Bu da son derece önemli bir gelişme. Ben bu yayını Türkiye saatiyle 18.21'de canlı olarak yapıyorum. Bu Venezuela darbesiyle ilgili yaptığım ilk yayın. Muhtemelen bundan sonra gün içinde ve önümüzdeki günlerde de çeşitli yayınlar yapacağım. O yüzden gelişmeleri bugün 30 Nisan ve saat 18.21 itibarıyla sizlerle paylaşıyorum. İlerleyen dakikalarda farklılaşırsa bu yayının ne zaman olduğunu da bir anlamda size belirteyim istiyorum. Şu ana kadar şunlar yaşandı. Şimdi bu López serbest bırakıldıktan sonra Guaido taraftarları Caracas'ın içinde küçük bir hava limanını şu anda ele geçirmiş durumdalar. Yani Caracas'ın içinde bir büyük havaalanı var, bir de dışında büyük havaalanı var, bir de ortasında kalan böyle bir ortasında küçük yarı askeri, yarı özel jetlerin uçtuğu bir hava limanı var. Ve burada şu anda onun taraftarları var. Ancak Guaido'nun burada olup olmadığı bilinmiyor. O da oraya 2 dakikaya, arabayla 2 dakikalık bir mesafede Altamira adında bir meydan var. O meydandan biraz önce canlı yayınlanan bir şeyde evet bakıyorum ben hala dalga geçenler var. Ses gelmiyor, şu olmadı, bu olmadı diye çeşitli troller. Velhasıl çeşitli ilginç şeyler de yaşanmıyor değil. Şu anda durun ya çok acayip bir şey söylüyorlar şu anda. Doğru mu diye bakıyorum. Yok, beni trollüyorlar. Allah. Bu çocuklarla canlı yayın yapmak çok zor, ciddi bir şey anlatmak. Neyse. Şimdi bu havalimanını Guaido'ya
taraftarları askerler, istihbaratçılar, polisler ele geçirmiş durumdalar. Ve Maduro'yu destekleyenler de Maduro'nun sarayının etrafında toplanmış durumdalar. Yaklaşık bir 15-20 dakika önce Maduro bir tweet attı. Halkı dışarıya davet ediyorum dedi. Demokrasiyi savunmak için dışarıya davet ediyorum dedi. Ve o davet ettiği halktan bir kısmı da bu havalimanına girmeye çalışıyor. Yani Guaido taraftarlarının ele geçirdiği, onlar da ateşle karşılık veriyorlar. Şu ana kadar ilginç gelişme bu. Şimdi 600 bin kişilik bir Venezuela ordusundan bahsediyoruz. 900 binde milis ekleyin bunlara. Yani sivil milisler var. İşte Maduro taraftarları diyebiliriz. Yani nereden baksanız 1,5 milyon kişilik bir ordudan bahsediyoruz. Şu anda biraz önce, birkaç dakika önce hem Venezuela'daki kaynaklarımda hem de dışişleri yetkililerimizle konuştum. Ortada ne uçan bir uçak ne de dışarıda tanklar var. Şehrin çeşitli yerlerinden çatışma haberleri geldiğini söylüyorlar. Ve bu çatışma haberleri de çok yoğun değil. Hatta Caracas'ın da bir kısımda hayat normal şekilde devam ederken kimi yerlerde de olağanüstü görüntüler yaşanıyor deniliyor. Televizyonlar özellikle şu anda devlet televizyonları Maduro yanlılarının çeşitli eylemlerini canlı yayında yayınlıyorlar. Guaido taraftarları ise daha çok sosyal medyadan kendi yaptıklarını zaman zaman çeşitli hesaplardan duyuruyorlar. Sabah 06'da dediğim gibi Guaido bu açıklamayı yaptı. Maduro şu anda, yani biraz önce diyorum ya, niye havada uçaklar uçmuyor, tanklar gitmiyor? Düşünsenize, birisi darbe yapıyor diyor bir grup asker başkentin ortasında. Fakat onlar bir havaalanının içindeler ve ne onlara müdahale eden var ne de onlar o havaalanının dışına çıkıyorlar şu ana kadar. Ama kendisinin hapiste olan, partisinin liderinde 5 yıl hapiste olan lideri de çıkartmışlar. Askerlerin bir kısmının taraf değiştirildiği söylense de şu anda Milli Savunma Bakanı, yani orada eski Genelkurmay Başkanı, ordunun en başındaki adam Hulusi Akar diyelim, şu andaki Türkiye'deki pozisyonuyla bir canlı yayında açıklama yaptı ve dedi ki ben dedi Maduro'nun yanındayım dedi. İşte ikinci komutanın taraf değiştirildiği iddiası vardı. O da Twitter'dan bir mesaj attı. O da dedi ki ben taraf değiştirmedim, hala Maduro'yu destekliyorum dedi. Fakat Maduro hala bir televizyona çıkıp bir konuşma yapmış değil. Sadece bir sözcüsü var kendisinin. O sözcü çıktı ve evet şu anda bir şeyler oluyor, biz de bunu bastıracağız dedi. Ve o da bence ilginç açıklamalardan bir tanesiydi. Şimdi neden Venezuela'nın en uzun günü diyorum? Çünkü şu yüzden diyorum bunu. Bugüne kadar Guaido çıkmıştı, bir açıklama yapmıştı. İşte ben devlet başkanıyım. Onlar demişti ki tanıyoruz, tanımıyoruz. Bir siyasi gerilim vardı. Maduro tutuklamıyordu. Tutuklamamasının en büyük nedeni de uluslararası bir koz vermek istemiyordu. Çeşitli uluslararası arenada herhangi bir Amerika'ya ya da Guaido'yu destekleyenlere. Fakat artık Guaido çıktı, dedi ki ya herro ya merro. Yani ya darbe yapıyoruz bugün ya da sonunu düşünen kahraman olmaz yani, ya da bunun bir karşılığı olacak. Yani bu öylesine uzun bir güne girdik ki yarın da 1 Mayıs, unutmayın, sosyalist ülkelerde, Venezuela gibi ülkelerde Maduro taraftarlarının aslında sokağa döküldüğü, gövde gösterisi yaptığı 1 Mayıs'a bir gün kala bunlar yaşanıyor. Yani çok kritik 2 güne girdik. Bu 2 günden sonra muhtemelen şunu göreceğiz. Ya Maduro ya Guaido, ikisinden bir tanesini artık özgür olarak görmeyeceğiz. Hangisi kazanırsa. Tabii kimin kazanacağında kim karar verecek? Askerler. Daha önce Maduro ile ilgili yaptığım yayında size şunu söylemiştim. Maduro ben orduya inanıyorum diyordu. Ben de demiştim ki Maduro orduya inanıyor da ordu Maduro'ya ne kadar inanıyor? Aslında Maduro'nun geleceğini belirleyecek de bu. Şu ana kadarki sessizlik sanki böyle kapalı kapılar ardında hala bir pazarlığın yapıldığı intibanı uyandırmıyor değil. Sabah 06'da bir açıklama yaptı dedim Guaido. 6.02'de Türkiye'nin Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu'nun haberi olmuş bu açıklamadan ve 6'yı 20 geçe Türkiye'nin Venezuela'daki, Caracas'taki diplomatik misyonu çalışmaya başlamış, takip etmeye başlamış resmi olarak Büyükelçilikten. Şu ana kadar Venezuela'daki Türklerden de bir kısmı, birkaç kişi Büyükelçilikte, ama onun dışında hepsiyle temas kurulmuş ve onların durumu kontrol edilmiş. Şu ana kadar bir olağanüstü bir durum yaşanmıyor deniliyor. Bu arada önemli bir isim. Burada Venezuela'nın meclis başkanı da Venezuela siyasetinde önemli. Bir nevi hakem gibi diyebiliriz.
O da bir açıklama yapmış. O da Maduro'nun tarafında olduğunu söylemiş şu ana kadar. Telesur'dan çeşitli açıklamaları izliyoruz. Zaman zaman birkaç tane görüntü düştü sosyal medyaya. O görüntülerde de işte birkaç tane çatışma bile olup olmadığını anlayamadığımız bazı şeyler vardı. Bir iki askeri araç ele geçiriliyordu. Bir iki tane gaz bombası atıldı ama onun dışında çok ciddi bir çatışma da şu ana kadar meydana gelmiş değil. Ama dediğim gibi canlı yayında bir şey var. Guaido'yu destekleyenler Caracas'ın bir kısmında, Maduro'yu destekleyenler de özellikle Maduro'nun sarayının etrafında toplanmaya başladı. Taraftarların da çeşitli yerlerde toplantılar düzenlediği söyleniyor. Bu tarihi bir gün. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı ne olacak, ne yapacak o da tam olarak belli değil. Yani belli değil derken Guaido'yu tutuyoruz dediler zaten. Hatta bakın Pompeo'nun şurada hemen size canlı yayında yaptığı açıklamayı da bakayım. Dışişleri Bakanı biraz önce dedi ki Guaido bir tane işte operasyon, liberal özgürleştirme operasyonu başlattığını açıkladı. Amerikan hükümeti tüm şeyiyle, gücüyle Venezuela halkının özgürlük ve demokrasi arayışını destekliyor. Demokrasi ertelenemez gibi bir şey söylemiş. Tek bir tweet atmış bundan 2 saat önce. Onun dışında bir tane de tabii ki bir olağanüstü vatandaşlarına dikkat edin. Şunu yapmayın, bunu yapmayın. İşte Venezuela'da önemli bir durum yaşanıyor diye bir de Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Tabii şu anda ben bakıyorum şeylere. İnanın çok olağanüstü bir gün. Venezuela'da her gün olağanüstü diyeceksiniz. Yok bu sefer öyle değil diyorum ya. Bu şeyden bu seferkinden şu ana kadar tabii inşallah kan dökülmez. Fakat bu olay nasıl bastırılacak? Tabii ordu hala aslında biraz hakem gibiydi. Ortada duruyordu. Biraz da mesela Guaido'nun tutuklanmamasında askerlerin bu soğukkanlı tavrı vardı. Guaido'ya karşı birebir karşı bir şey deklare etmemişlerdi ama Maduro'ya bağlılıklarını deklare etmekten de hiçbir şekilde çekinmemişlerdi. Dediğim gibi Maduro'nun hala sessizliğini koruması ilginç. Şu ana kadar bir açıklama yapmaması ama muhtemelen birkaç saat içinde bir açıklama yapacaktır. Çünkü bunlar bir darbenin en kritik dakikaları diyebiliriz ya da bir darbe girişiminin. Dediğim gibi şu anda artık biz de bu işlerin feriştahını biliyoruz. Uzmanı olduk. Nereden uzmanı olduk? O kadar çok darbe gördük tarihimizde de. Hatta şu kısacık ömrümüze de bir iki tane darbeyi sığdırmış vatandaşlar, Türkiye'nin vatandaşları olduğumuz için bir darbe nasıl olur, darbe girişimi nedir, nasıl bastırılır? Ne yazık ki hepimiz yaşayarak öğrendik. O yüzden tecrübelerimizden de yola çıkıp sizlere söylüyorum. Tabii ben Maduro'ya sormuştum hatırlarsanız. Şubat ayında Sayın Maduro'yla bir söyleşi yapmıştım ve demiştim ki ABC planınız ne? Hani bir şey olursa diye. O da aynen bana şunları söylemişti. Plan A, B, C ve Z vatanımı korumak demişti. Ülkemi iyi yönetmek, değerler yaratmak için insanlarımızda farkındalık yaratmak. Bu yüzden planım Venezuela'yı yönetmek ve savunmak ve bunun ötesinde insanlarımız için sağlıklı ve huzur dolu bir ülke yaratmak şeklinde bir açıklaması olmuştu Maduro'nun. Bakalım ne olacak? Bu da bu şeyden tabii ki geriye adım atmayacaktır. Ama bundan sonraki gelişmelerde kuşkusuz hayati. Kimin için hayati? Özellikle Maduro için hayati tabii ne olacağını. Belki de onun kaderi birazdan belirlenecek ya da Guaido'nun kaderi belirlenecek. Biraz önce hani Amerika henüz bir şey yapmadı dedim. Ne yapabilir? Şu ana kadar bir şey yapmaz ama Venezuela'daki gelişmelere göre her şeyi de yapabilir. Ama şu anda zaten yapabileceği ancak açıklamalar yapmak ve bu açıklamaları da işte bir şekilde canlı tutmak. Şu anda bakıyorum sosyal medya hesaplarında özellikle Guaido taraftarları kendi kalabalıklaşan çevresini verirken Maduro'yu Telesur'da genel Caracas'tan görüntüler yayınlıyor ve Caracas'ta da bir tedirginlik var. Ben de şaşırdım ya dedim
Hani ne oluyor, ne bitiyor? Bizde de öyle belki de işte İstanbul'daki darbe, Ankara'daki darbe girişimi sırasında da insanlar tam olarak kavrayamamıştı. Bir yerde uçaklar uçuyordu, diğer tarafta insanlar ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ee, Arkadaşlar gerçekten çok önemli bir gün yaşanıyor. Venezuela tarihinin en önemli, en uzun günü şu anda yaşanıyor desek az bile söylemiş olacağız. Gelişmeleri ben de yakından takip ediyorum. Siz de sanırım bakıyorsunuz. Bu arada beni de trollemeye çalışıyorlar. Yok sesin gelmiyor, yok görüntün gitti, yok şunun başına bir şey gelmiş, yok bu olmuş diye. Ama konsantrasyonumu bozmadan size de bir yayın yapmaya çalışıyorum. Sizin sormak istediğiniz bir soru varsa, yani laubalilik ve şu ergen trafiği dışında ilginç bir şeyiniz varsa, merak ettiğiniz konuyla ilgili size de bir iki sorunuza cevap verip ondan sonra bu yayını bitireyim isterseniz. İnteraktivitemizi de yerine getirmiş olalım. Böylece böyle bir durumda. Var mı sorunuz? Bakayım. İki taraf da haklı değil diyor. Maduro halkı umursamıyor. Guaido da Amerika'ya destek oluyor demiş bir tanesi. Vallahi bu ne diyeyim, yorum yapmayayım. O zaman iki taraf da haklı, iki taraf da haksız. Ne taraftan baktığınıza bağlı. Özet geçer misin demiş Fikret. Fikret kardeşim, bir darbe girişimi var şu anda Venezuela'da. Maduro dayanmaya, Guaido da orduyu bölmeye çalışıyor. Özetle bu. Maduro ne zaman kendi isteğiyle bırakır? Maduro'nun kendi isteğiyle bırakması tabii ki şu anda ona sorarsanız seçim olduğu zaman bırakırım der. Böyle durumlarda ama önemli olan şudur: bir exit yaratmak lazım. Yani bir çıkış yolu yaratmak lazım devlet başkanlarına ya da herhangi bir şeye. Şu anda biraz köşeye sıkışmış durumda Maduro. Ben bırakıyorum dediği an başına gelmeyecek şey kalmayacağını o da biliyordur. O yüzden herhalde kalabildiği kadar o koltukta kalmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Bu da benim şahsi duruşum. Ucu bize dokunur mu demiş bir arkadaşımız. İnanın bilmiyorum ama şu var: bizim Venezuela ile Türkiye'nin ekonomik bir köprüsü kurulmuş durumda. Daha önceki yıllara kadar mesela yılda 1,5 milyon ya da 2 milyon dolar olan ihracat ithalat meselesi bu yıl mesela geçen yıl 900 milyon dolara gelmişti ve bir altın ticareti meselesi de Türkiye ile Venezuela arasında çok canlı tutuluyordu. Venezuela kendisine yönelik başta Amerika'nın uyguladığı ambargoyu aşmak için Türkiye'yi bir dost ülke olarak kabul etmişti. Hatırlayacaksanız Cumhurbaşkanı Erdoğan da Maduro'yu darbe girişimine karşı desteklediğini bizzat telefon açıp arayıp duyurmuştu. İki soru da alayım varsa sizden. Bakalım başka bir şey var mı? Tabii şu anda en önemli şey orada bu darbe girişimini nasıl bastıracağı. Yani bu bir darbe girişimi artık. 2 kere 2 4. Yani şu da olabilir: eller havaya çıkıp şey yapabilirler ama direnirler ya da Maduro çok daha şey olur. Çatışmalar olabilir. Ne olacağını aslında hiç kimse bilmiyor, biliyor musunuz? Yani her şey olabilir ama şurası kesin ki artık Guaido Rubicon'u geçti. Rubicon nedir? Rubicon özellikle diplomasi dilinde kullanılan bir deyimdir. Rubicon nehri vardır ve işte bu nehir geçilirse bir daha geri dönüş yoktur derler. Diplomatlar bu şeyi çok severler. Rubicon'u geçti. Rubicon nehrini şu anda geçti bu açıklamasıyla. Durun bakalım, size bir yanlış bilgi vermeyeyim. Rubicon'u geçmek ne demek diye bakıyorum. Wikipedia'ya bakayım mı? Siz göremiyorsunuz ama ben şimdi bulunduğum yerden geliyorum. Rubicon'u geçmek deyimi deniliyor ki işte belli bir noktadan ileri Sezar'ın milattan önce 49 yılında lejyonuyla nehri geçmesine atıfta bulunan bir cümle bu. Sezar'ın geçtiği orijinal nehir nerede bilinmiyor, yatağı değişmiş falan ama burayı geçince de artık işte bir daha geri dönüş yok anlamında kullanılıyor. Şöyleymiş o da: Rubicon kuzeyde bulunan o dönem eyaleti ve İtalya'nın güney arasında bir sınır çizgisi olarak kabul ediliyormuş. Cumhuriyeti tehdit edebilecek askeri girişimler engellemeye çalışıyormuş. Bununla milattan önce 49 yılında Jules Caesar ordusuyla nehri geçince bu yasağı çiğnemiş ve bir iç savaşa neden olmuş. Sezar ok yaydan çıktı manasına gelen zarlar atıldı cümlesini söylemiş. Yani şu anda Guaido da dedi ki artık ben de şeyi devirmeye karar verdim.
Maduro'yu devirmeye karar verdim. Geçiyorum. Şimdi Maduro da eli armut toplamıyordur herhalde. 600 bin kişilik bir orduya sahip. Şu anda bilmiyoruz ama o ordunun yönetimi kimde, ne kadarı kimde bilmiyoruz. Tuhaf olan şu, normal şartlarda böyle bir şey olsa Maduro'nun hemen çıkıp bir açıklama yapması lazım. Değil mi? Doğal olan o değil mi? O da bir açıklama yapmış değil. Dediğim gibi o da böyle bir suya tirit bir açıklama yaptı diyebiliriz. Ne dedi? Onu da şey yapayım. Size söyleyeyim ne dediğini. Nicolas Maduro. Tabii ben İspanyolcam zayıf olduğu için biraz çeviri yapacağım. 2 saat önce bir tane tweet atmış. 3 saat önce bir tweet atmış. Orada da diyor ki tweet çeviriden okuyorum. Çelik sinirleri. Öyle okumayayım. Böyle okuduğum zaman birebir feci çevirmiş yani. İşte tüm Redis ve Zod'u, neyse bunlar herhalde oradaki şeyler. Onların toplamı sadakatini ifade ettiğini söylüyor. Ülkenin komutanlarıyla konuştum diyor. Anayasa ve vatan için birlikteyiz diyor. Barışı ve zaferi sağlamak için büyük bir seferberlik çağrısında bulunuyor. İlk yaptığı bu. Bundan önceki açıklaması da çeşitli uyarı ve şey şeklinde söylüyor. Bütün birlikleri sağlamak için mücadele edeceğiz. Sadakat her zaman, hainler asla diye bir açıklama şey yapmış. Ama dediğim gibi şu anda hala Maduro sessiz. Bu da ilginç bir gelişme. Arkadaşlar bu gelişmeleri sizlere anlatmaya, iletmeye devam edeceğim. Bu yayınlarda tekrar hem YouTube yayınımızda kanalda olursanız sevinirim. Bildirimleri açarsanız da olağanüstü bir gelişme olduğunda özellikle nerede olursam olayım canlı yayında sizlere gelişmeyi anlatacağım. Zaten Venezuela'da çeşitli kaynaklarım da benimle irtibat halinde birebir sokaklardan çeşitli şeyler geliyor, bilgileri alıyorum. Bu bilgileri de sizlerle paylaşacağım. Venezuela ve diğer konularla ilgili gelişmelerde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.